Bugün sizinle beraber hani şu kırmızı olmayan kırmızı örümceklerden yani bitki akarlarından bahsedeceğiz. Trips'le unlu bitle kıyasladığım zaman şu zamana kadar beni en çok zorlayan bitki zararlarından bir tanesi oldu bu akarlar. Nedenlerinden biraz sonra bahsedeceğim ama her şeyden önce acaba bu videoda sizleri neler bekliyor onlara bakalım. Öncelikle akarların yani bu kırmızı örümcek dediğimiz Spider Mite'ların yaşam döngüsünden bahsedeceğim ve sizlere işinize yarayacak bilgiler vereceğim. Tabii ki bu videoyu asıl izleyenlerin, öncesinde konuyu bilenlerin asıl gelme sebebi olan kırmızı örümcekle doğal bir şekilde nasıl başa çıkabiliriz? Ondan bahsedeceğim. Bununla beraber aynı zamanda da kimyasal ilaçlamayla doğal ilaçlama arasındaki farklardan bahsedeceğim. Daha sonra ise sizler için çekmiş olduğum ilaçlamalar sırasında nelere dikkat etmemiz gerektiği ile ilgili videolar serisini hafta hafta paylaşacağım ve kırmızı örümcekler azaldı mı, arttı mı, ne oldu? Bu doğal karışım işe yaradı mı ona bakacağız. Ama her şeyden önce eğer ilk defa geliyorsanız ben Ezgi, şu arkadaşla Mia Hanım olur. Beraber iç mekan tropikal bitkilerine bakıp değişik değişik bir şeyler deneyip tecrübe edip memnun kaldıysak sizlere aktarıyoruz. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi tabii ki genelde böyle araştırma konularında biliyorsunuz ki benim elimde bir kağıt defter olur. Şimdi kırmızı örümceğin yaşam döngüsünü bizim bilmemiz önemli. Niye önemli? Şimdi evimize herhangi bir bitki zararlısı geldiği zaman arkadaşlar bizim ilaçlamayı ne kadar sürede bir yapacağımız burada önem kazanıyor. Yani bir yumurtadan larva formuna geçiş süresini kaç günde geçtiğini biz bilmezsek ne ilaçlama süresini aralığını biliriz ne de yaptığımız ilaçlama belki de hiçbir işe yaramayacak ve boşa gidecektir. O yüzden kısacık da olsa yani bir aklınızın kenarına yazın. Şimdi kırmızı örümcekler, dişi kırmızı örümcekler yaprakların alt yüzeyine tek tek veya küme halinde, bak burası da çok önemli, kaç yumurta bıraktığı da çok önemli bir zararlığın, 100-200 arasında yumurta bırakabiliyor. 100-200 yumurta. Ciddi fazla bir sayı bu. Yumurtalar uygun koşullarda 5-7 gün içinde açılıyor ve larvalar çıkıyor. Yani biz buradan ne anlıyoruz? Biz bugün ilaçlamayı yaptık. Bir sonraki ilaçlamayı eğer 3 gün sonra yaparsam bir anlamı kalmayacak. Çünkü benim ilaçlama yaptığım günkü yumurtaların çatlayıp larvaya dönüşmesi ve benim ikinci ilacımın işe yaraması için 5-7 gün ara geçmesi gerekiyor. Aralığını buna göre ayarlayacağız ilaçlamaları. Sonra larvalar nimf aşaması yani erginden bir önceki aşamaya geçiyorlar. Sıcaklık ve nem faktörlerine bağlı olarak yumurtaların ergin hale gelmesi sonuç olarak 5 ile 20 gün arasında sürüyormuş. Bu arada aklınızda olsun, kırmızı örümcek nemin düştüğü yerlerde aktif bir şekilde patlar. O yüzden kış aylarının en böyle başa bela bitki zararlarından bir tanesidir. Bu arada hep bizim Instagram'da bitki severlerle bir konuşmamız vardır. Buna biz kırmızı örümcek diyoruz. Kırmızı örümcekler kırmızı değil ama hep görüyoruz açık renk beyaz. Neden diye bunu da araştırdım. Bizim evde gördüğümüz beyaz renkli kırmızı örümcekler büyük ihtimalle genç nimf evresinde olanlarmış. Kırmızı örümceklerin renkleri yaşam evrelerine, çevresel faktörlere ve beslenme durumlarına göre de değişiklik gösterebiliyormuş. Size de böyle minnoş ufak bir bilgi vermiş olayım. Peki teşhisini nasıl yapacağız? Şimdi minik kuşlarım, teşhisi hem çok kolay hem çok zor. Yani zor olma sebebi şu: başta yakalamak çok imkansız. Erginler olacak, örümcek ağları yapacak, o yapraklara zarar verecek ki biz ancak o zaman bu kırmızı örümcekleri yakalayabiliyoruz. Bitkinizin yapraklarında oluşan renk değişiklikleri olsun. Bu yaprakların hani şöyle bir yaprak düşünün. Bu yaprağın birleşim yerlerinde böyle ışığı arkaya alıp bakabilirsiniz. Feneri arkadan tutup bakabilirsiniz. Bu küçük ağlardan gördüyseniz kesinlikle kırmızı örümcek sorununuz var ve 150-200 yumurta dedik, çok hızlı bir şekilde yayılıyor. O yüzden lütfen erken teşhis hayat kurtarır diyoruz. Bitkilerinizi gözlemlemeyi unutmayın. Kırmızı örümceğin kimyasalla arasındaki farktan da bir küçücük bahsetmek istiyorum. Şimdi kimyasal ilaçlamayla kırmızı örümcekle ben başa çıkmaya çalıştım. Kimyasal ilaçlamayı zaten çok fazla sevmiyorum. Aşırı fazla böyle koruyucu kıyafetler giymen gerekiyor. Bu teninin hiçbir şekilde açık kalmaması gerekiyor. Maske takman gerekiyor. Evde Mia var, onun için riskli. Kapalı yani ilaçlama yaptığın ortama mümkünse girmemen gerekiyor. Bitkiyi dışarıya
çıkarıp orada ilaçlama yapman gerekiyor. Çok zor kimyasal ilaçlama ama doğal ilaçlamanın da şöyle bir negatif yanı var. Kimyasal ilaçlamanın hani seni bitki zararlarından kurtarma olasılığı %99 iken doğal karışım biraz daha bu koleksiyona yayılmasını, bu zararlıyı biraz daha kontrol altına almasını sağlıyor ve kimyasal ilaçlama sonrasında bu ilacın kurumuş bile olsa, yani çoğu öyle, böcek geldiğinde gene Tahtalıköy'e gidiyor ama doğal karışımda senin bu yaptığın spreyin o bitki zararlarının üstüne direkt olarak değmesi gerekiyor. İkisi arasındaki fark, ama hangisini tercih ediyorsun sen minnoş derseniz tabii ki bundan sonra doğal karışım. Ama öyle bir istila yaşadım ki hani 2 hafta evde yokum. Bir eve geldim. Bütün bitkilerde örümcek ağları var. Var evimde 150 tane, 150'ye yakın bitki. Oturup da doğal karışımla uğraşamam. İşte orada kimyasalı deneyebilirim. Ama siz sevgili minnoş takipçilerim için hadi bakalım içine neler koyuyoruz. Yan tarafa videosunu koyuyorum. Bu karışımı yaparken neleri koydum. Aloe Plant Life'a buradan selamlar. Eğer olur da yarın öbür gün bu karışımı sosyal mecralarda vesaire paylaşmak isterseniz tabii ki paylaşabilirsiniz. Ama kredi vermeyi, etiketlemeyi beni unutmayın lütfen. Dire ya da başkasından bulup kendisi bir şekilde revize etmiş bu yöntemi. Revizeye açık ama etiket candır, hak geçmesin. Şimdi Drea farklı ölçülerde kullanmıştı bu malzemeleri. Siz de tabii ki değişiklik yapabilirsiniz ihtiyaç durumunuza göre. Öncelikle 5 damla çay ağacı sabunu. Buradaki kullanacağımız sıvı sabunlar kesinlikle kastil sıvı sabunlar olacak. Buna dikkat edin. Öyle bulaşık deterjanı içinde kimyasal olan şeyleri bitkilerimize kullanmıyoruz minik kuşlarım. Bir de bu karışımda en çok sevdiğim şey, içinde hiçbir şekilde yağ yok. Yani bitkilerin yapraklarını, stomalarını kapatacak hiçbir şey yok. Bayıldım o yüzden. 5 damla çay ağacı sabunu ve 5 damla nane sabunu koymuş o. Ben naneyi bulamadım. Lavanta sabunu koydum. Bu arada markaları sorarsanız Kastil sabun diye Google'a yazıp arayabilirsiniz. Ben link vermeyeceğim. Her yerde bulunabilecek şeyler bunlar. Şimdi buradaki çay ağacı sabunu yumurta, larva ve yumuşak gövdeli olan o böceklere değdiğinde işe yarıyormuş. Nane ise burada kokusuyla böcekleri uzak tutuyor. İşte ben de hani güçlü kokusu olan bir bitki olan lavanta sabununu bu yüzden tercih ettim. Farklı güçlü kokusu olan farklı ikinci sabunu da ekleyebilirsiniz ya da deneyin, belki tek sabunla da işe yarar. Şimdi öbür malzememiz 3 bardak su. Kendisi 4 bardak yazmış. Ben biraz daha yoğun yapmak istediğim 3 için 3 yaprak su denedim. Çünkü yapraklarda bir yanma vesaire bir şey olacak mı diye bunları gözlemlemek istedim. Siz 4 bardak koyabilirsiniz. Su lütfen içme suyu olsun. Bu su bardağının yarım bardağı alkol, saf alkol. Burada şeye lütfen dikkat edin. Alkolün %70'lik alkol olması gerekiyor. %90'lık satılanlar da oluyor. %70'lik almaya çalışın. %90'lık ciddi zararlar veriyormuş. Bilginiz olsun bitkilere. O yüzden %70'lik alkol ve 2 çay kaşığı demiş. Ben 2 kapak şeklinde de oksijenli su. Burada da %3'lük hidrojen peroksit kullandım. Şimdi şeyi soracaksınız eminim ki hani hazırladığımız karışımı daha sonrasında kullanabilir miyiz yoksa anında mı kullanmak gerekiyor diye. Bu soruyu soracağınızı düşündüğüm için ben birinciden artanı ikincide de kullandım. Bu arada çok fazla yapıp bir daha ya bu özelliğe giden malzemeler olmadığı için ben kullanılabilir olduğunu düşünüyorum. Belki bir hidrojen peroksit hani sonradan kapağını kapattığın sürece bir sorun olacağını düşünmüyorum. İkinci ilaçlamamı öyle yaptım ama tabii ki en güzeli hazırladığın anda ilaçlamayı yapmak. Olur da evinizde trips vesaire çıkarsa ve bu karışım bir işe yararsa ya da yaramazsa da lütfen aşağıya yorumlara yazın. Çok merak ediyorum. Ben kırmızı örümceği aylardır bekliyorum bu karışımı denemek için. Yakın takip edenler biliyorlar. Sonunda paylaşabildim. Başka ne diyeceğim? Başka da bir şey demeyeceğim. O zaman ilaçlama süreçlerine bu sırada nelere dikkat etmemiz gerekiyor uygulamalı olarak. Hadi o tarafa geçelim diyorum. Şimdi şeyi size göstermek istiyorum. Kırmızı örümceğin yarattığı hasarı.
Evet, buradaki yaprakta bu renklerin geçişinin nasıl kötü hale geldiğini görüyor musunuz? İşte bu direkt olarak bir kırmızı örümcek. Kırmızı örümcek hasarı. Gördüğünüz gibi. Ben her şeyden önce bu yaprağı bir uzaklaştıracağım bu bitkiden. Çünkü zaten bu yaprağın kendisine gelme gibi bir şansı artık yok. İnebildiğim inan yerden. Evet. Görüyor musunuz? Hemen çöpe bu. Diğer yapraklara da bakıyorum. Öyle herhangi bir hasarlı yaprak var mı diye. O kadar ciddi durumda olan yok. Tek bir yaprağı sanki böyle ele geçirip oradan beslenmeye çalışmışlar. Şimdi bu işlemleri yaparken bu bitkileri ben ayırdım. Ayrı bir şekilde yere koydum. Sonrasında burada işte ilaçlama işlemini yapacağım. Yerinde de yapabilirim. Hiç sorun değil ama bugün doğalların bir bakım günü. Ben yıkama işlemi yapmıyorum. Arzu ederseniz sizler yıkama işlemi yapabilirsiniz yapraklarda. Ben ilacın etkisini bir de özellikle görmek için hiçbir şekilde hani yaprakların yıkanması işine vesaire girmiyorum. İlaçlamasını yapacağım. Şimdi bu karışımın önemli kısmı şu: içinde alkol, oksijenli su vesaire olduğu için hani kimyasallar gibi sıktım bitti şeklinde değil, böceklere değmesi gerekiyor. O yüzden bitkinin yapraklarının altını, üstünü, sağını, solunu, bu giriş yerlerini, böceğin girebileceği her yeri çok güzel bir şekilde spreylemeniz gerekiyor arkadaşlar. Toprağına da sıkıyorum ben. Sonuçta yaratıklar orada da olabilir. Oh, kolonya gibi kokuyor tabii. Alkol olduğu için içinde bir kafayı bulma ihtimali var. Kokudan dolayı. Haberiniz olsun. Ona göre dikkat edin. Şimdi bu işlemden sonra beni en çok korkutacak olan şey şu olur: yapraklar aşırı ıslak. Bundan kaynaklı da yapraklarda mantar, bakteriyel enfeksiyon. Gerçi bu kadar oksijenli suya falan olması birazcık zor ama size tavsiyem, özellikle bu tarz spreyleme, zaten fısfısa karşıyım, hepiniz biliyorsunuz artık. Fısfısla bir bakım işlemi yaptıktan sonra, bakın burada küçük bir vantilatörüm var. Onunla beraber böyle yapraklara hafif bir esinti oluşturuyorum ki yapraklar çok uzun süre böyle nemli, ıslak kalmasın. Oh, şimdi fark etmişsinizdir, sonrasında gene bir fıs fıs yaptım. Vantilatörü de bu tarafa çevirdim. O fıs fısın amacı da, şimdi kırmızı örümcekler ne yazık ki bu raflara maflara gelebiliyorlar. Zaten silmiştim ama olsun, kitapların oraya falan da geçmiş olabilirler. O yüzden zaten hani zararsız bir şey olduğu için bu komple sıktım buralara. Arada Mia gezdi. Gezsin. Hiç sorun değil. Ya o kadar güzel ki kimyasaldan sonra çok mutluyum gerçekten. Yani her yere sıktım ki hani değdiğinde öldürdüğü için mümkün olduğu kadar etrafta gezen varsa onları da öldürsün diye, ve bir hafta sonra bu işlemi gene tekrarlayacağım ve sizlerle beraber bir bakacağız ne olmuş, ne bitmiş, yaşayan var mı? Bu arada çok güzel bir şey oldu. Şu Kaleti arkadaşta unlu bit keşfettim.
banyoda sulamasını, temizliğini yaparken bakalım bunda yeniden bir unlu bit canlanması olacak mı? Böylece onu da denemiş oluyoruz. Kesin ama işe yarar çünkü içinde alkol var zaten. Daha da unlu bit vesaire geleceğini zannetmiyorum ama haftaya gene bakacağız. Hello. Şimdi ilaçlamanın üstünden bir hafta süre geçti. Bugün ne ya? Bugün pazar. Daha hiç bakmadım örümcekler akar sorunu devam ediyor mu diye sizinle beraber bakmak istedim. Hadi telefonu alayım bakalım gezen bir şeyler var mı? Bu arada bugün gene ilaçlama yapacağım. Evet, sizinle beraber şimdi ben de bakacağım. Hatta şöyle yapalım. Telefonun fenerini de açtım. Sanki yok gibi. Bunlar ne? Bunlar ölü kırmızı örümcek mi? Yoksa bitkinin bir şey mi? Bence bu bitkinin bir şeyi ya. Bu da kıllı. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Dur bakayım burada var mı? Aa, burada yok. Anam, onlar kırmızı örümcek mi? O zaman. Hareket eden bir şey görebiliyor musunuz? Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz canlar? En sevdiğim yöntemi yapacağım. Çok merak ediyorum çünkü bir haftada bir işe yaradı mı? Yaramış olmasını beklemiyorum açıkçası. Kamerayı hızlı bir şekilde buraya kuracağım. Hızlı çekim yapacağım. Eğer böcekler varsa hala zaten o hızlı çekim sayesinde gözükeceklerdir. Bakalım. Evet, hızlı çekime ihtiyaç duymadım. Çünkü şurada yürüyen bir tane var bak. Görüyor musunuz aşağıda? Bıdı bıdı koşuyor musun sen ya? Bıdı bıdı koşuyor musun ya? Evet, şimdi gördüğünüz gibi bu sefer bir işe yaramadı. Yani büyük ihtimalle yaşadığı o bir kısmının ölü akarları olduğunu düşünüyorum ama arada kaçanlar var. Bir de yumurtadan çıkmış olanlar var. O yüzden işte bir hafta arayla biz ilaçlamamızı yapıyoruz. Şimdi ikinci ilaçlamayı yapacağım. Bir de şöyle çok güzel bir şey aldım. Zaten rahat rahat ilaçlama yaptığım için bununla fıs fıs hepsini yıkayacağım. Hadi bakalım başlayalım. Merhabalar, bugün tedavinin 3. haftasındayız. 3. ilaçlamamı yapacağım. Saldırı altında olan arkadaşa ben bir kez daha bakmak istiyorum. Geçen birkaç gün öncesinde bakmıştım. Acı çekişen kırmızı örümcekler görmüştüm. Hatta bendeki mikroskopla böyle birkaç video, fotoğraf falan da aldım. Eğer silmediysem paylaşacağım kesinlikle. Bakayım bugün görebilecek miyim? Onu da merak ediyorum. Beraber bakalım. Evet, o yaprak buydu. Netlesene be. Şu an aşırı tozlu. Bakayım arkasında bir şey görebilecek miyim? Şöyle diplere bakmak istiyorum sizinle de beraber. Evet, hala birkaç tane de olsa bakın görüyor musunuz şurada? Şimdi bunlar yumurtadan çatlayanlar olabilir. İlacın değmediği ufaklıklar olabilir. Bu arada şunu söyleyeyim, hani sizde umarım çekimlerde de belli olmuştur ama ciddi anlamda bir popülasyon yoğunluğunda azalma var. Var mı hareket eden bir şey? Sanki yok. Bak şu nokta nokta salgılar var, farkında mısınız? Onların yaprakta oluşan zararlı, hani bu
Kırmızı örümceklerin açtığı delikler olduğunu düşünüyorum ve bitkinin öz suyu oradan çıkıyor. Bakın şurada ölmüş bir tane kırmızı örümcek arkadaş var. Artık tanıyabiliyorum. O kadar uzun süredir bakıyorum ki yaprakları. Yani ben kimyasal kullanmaktansa, ki daha 2 ilaçlama oldu, bunları kullanmayı tercih ederim. Dediğim gibi en azından Miyoşko'ya pek bir zararı yok. Yani hiç yok. Sadece alkol birazcık ağır kokuyor. Aklınızda olsun, hani havalandırmanız gerekebilir. Çok azalmış ya. Evet, bakalım başka yaprağa da bakalım. Şuna bakalım mesela. Bir açarmışım, bir sürü var. Elim titriyor, kusura bakmayın. Ama sizler de görün istiyorum. Hani ona göre yapacaksanız, uğraşacaksanız ona göre yapın. Kimyasalla arasında dağlar kadar fark var. Kimyasal çok rahat, uygulaması sıkıntılı ama hani zarardan kurtulmak için çok hızlı bir çözüm yöntemi. Ama işte sağlık açısından hiç iyi değil. Sen nesin? Hareket ediyor musun? Yukarıdan duvardan beyaz beyaz bir şeyler dökülmüş sanırım. Bazı bitkilerimde de var çünkü. Şu mesela. Ya bunlar böcek değil de sanki tepeden dökülmüş gibi geldi bana. Başka hasarlı yaprak var mı diye bakıyorum. Sanki en hasarlısı o yapraktı diye hatırlıyorum. Çok ilginç, yani bir tane yaprağı da böyle yuva yapmışlar. O yaprağı sevmişler gibi. Çekil bakayım. Şunda unlu bit görmüştük. Bir de ona bakalım. Yani bence unlu bit de garanti işe yarayacak olan bir yöntem. Çünkü unlu bite alkolü bile değdirdiğinde adadan ayrılıyor. Şu içeriye bakalım. Aha. Yok ya. Perlit herhalde. Denerseniz yorumlarınızı falan lütfen paylaşın. Bu arada ben 3. ilaçlamayı yaptım. Devamını da haftaya bir kere daha yapacağım. Olası bir işe yaramadı, yaradı güncellemeleri de aşağıya kesinlikle yazarak paylaşacağım. Bugün kırmızı örümcek akarlarından bahsettik sizinle beraber. Doğal yöntemiyle ilgili bilgiler verdim. Umuyorum ki faydası bol olsun diyorum ve bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.